Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle dar gelen pantolonumuzun yan tarafına parça kesmiştim. Şimdi bu parçanın orta kısmını ütüde kırdım ve tam ortasından şeridimi dikiyorum. Şeridimin orta kısmında zımbalar mevcut. Bu nedenle dikerken azami dikkat göstererek dikiyorum. Bu şekilde dikemiyorsanız yarım ayak fermuar ayağı takarak kenar kısımlarından çok rahatlıkla dikebilirsiniz. Bu arada iğnemin numarası 16 numara. Daha kalın kotlarda 18 numara iğne de kullanabilirsiniz. Benim kot kumaşım yumuşak olduğu için 16 numara gayet güzel bir şekilde dikiyorum. Şimdi parçamızın kenar kısımlarını zikzak dikişiyle temizledim ve ütüledim. Bel kısmına atmış olduğum çıtın kemerimin tam üst kısmına getirerek iğneledim. Paça kısmında da kontrolümü yaparak iğneliyorum. Diz kısmına bir iğne sapladım ve paça kısmında da iğnemi saplayarak paçamı katlı konumda iğneledim. Paçamı neden söktüm? İpimin tonunda çok az bir renk tonu olduğu için sökmek zorunda kaldım. Şimdi bel dikişini dikerken inceden kalın kısma doğru geçerken aile tipi makinalarda zorlanma yaşayabiliyoruz. Sanayi makinelerinde bu olmuyor tabii ki. Aile makinalarında, ev tipi makinalarında bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Baskı ayağının alt kısmına mukavva kağıdı yerleştirerek çok kolaylıkla geçiş sağladım. Yan dikişimi dikerken sökmüş olduğum dikişin tam kenarından dikerek paçada bitiriyorum. Şimdi eklemiş olduğum parçanın üst kısmına çıma çekiyorum. Neden pantolonun kendi üzerine çekmiyorum? Kumaşımızın yan tarafta biraz daha hacimli, tok durması için bu nedenle eklemiş olduğum parçanın üzerine dikiyorum. Şimdi dikerken şu anda diktiğim yerde zımba olduğu için iğneyi tek tek saydırarak işime devam ediyorum. Buralardan geçerken çok dikkatli bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde iğneyi kırıp gözünüze de sıçratabilirsiniz. Allah korusun. Diktiğim yerin öncelikle tek tarafının çımasını çekiyorum ki arka tarafı da çatmış olsaydım üzerine çıma çekmek zor olacağı için öncelikle tek tarafının çımasını çektim. Gördüğünüz gibi şimdi arka tarafı birleştiriyorum. Buranın çımasını dilerseniz çekersiniz, dilerseniz çekmezsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Zorlanırsanız böyle de bırakabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki peki pantolonumuzun rengine uygun kumaşı nereden bulacağız? Benim elimde daha önceden kendi atölyemden kalan kumaşlarım olduğu için rengine uygun seçebildim. Sizler de başka giymediğiniz pantolonlardan kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın pantolonlarından, eşinizin pantolonlarından giymediklerinizden faydalanabilirsiniz. Kemerimizi bu şekilde katlayarak bel kısmından gerekirse bu kısmına örneğin birazcık bol mu geldi? Bu kısmına iç kısmından lastik geçirerek de bele daha iyi oturmasını sağlayabilirsiniz. Bu ölçümleri siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu eklediğim kısma çıma çekmek biraz zor olacağı için bunu çekerken de size göstereceğim birazdan. Paçamızı da aynı belde olduğu gibi katlayarak iç kısmında temizleyerek içe doğru çeviriyorum. Az önce de dediğim gibi ev tipi makinalarda kalın yerleri dikmek başlangıçta zor olacağı için katlama yerindeki dikişi çıt atarak diğer tarafa döndürdüm ki katlandığı zaman kalınlığı daha aza indirebilmek için çıt attım ve ters istikamete doğru çevirdim. Yine dikerken kemerimi dikerken yaptığım gibi baskı ayağının alt kısmına
kağıt parçasını, mukavva kağıt parçasını yerleştirerek herhangi bir yükseklik olabilir. Overlock temizleme cımbızını kullanıyorum. Bazen tornavida uç kısmını yerleştiriyorum. Elime o anda ne geldiyse şu anda da kağıt buldum ve kağıt yerleştirdim. Mukavva kağıdını yerleştirince baskı ayağı daha güzel, daha yumuşak yerleştiği için geçişinizi ve dikişin ilerlemesini çok rahatlık sağlıyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde zorlandığınız yerlerde bu gibi şeylerden yardım alabilirsiniz. Beni nereden izliyorsunuz? Sizler dikiş dikerken nerelerde zorlanıyorsunuz? Bana yorumlar bölümünden yazın. Yorumlarınızı severek okuyorum. Paça dikişimizin aynı renkte olması için sökmüştüm. Yanda eklediğim parçayla bütünleşmesi için dikişin diğer dikişte sökmüştüm. Şimdi paçamın dikişini tamamladım. Arka kısımda yine diğer tarafa geçebilmek için biraz yükseklik gerekiyor. Baskı ayağının altına yine mukavva parçasını yerleştirdim. Rahatça gördüğünüz gibi bu şekilde baskı ayağının arka kısmında yerleştirdim ve çok rahatlıkla diğer tarafa geçtiğimi görüyorsunuz. Diktiğimiz yerlerin iplerini temizleyerek temiz çalışalım. Temizlemezsek elimizin altında ipler çalışmamızı zorlaştırır. Şimdi kemerimizin dikişini, kemer dikişinin bulunduğu hizadan dikerek diğer tarafta kemer dikişimi bitiriyorum. Kemer köprüsünün alt kısmına doğru geçerken köprüyü kendime doğru iyice çektirerek dikişimi alt kısımda bitirdim. Dikişinizin devam etmesi gereken durumlarda dikişi bulunduğu yerde bitirip tekrar köprünün diğer tarafından devam ettirebilirsiniz. Kemerimizin dikişini de bitirdim. Gördüğünüz gibi çok temiz bir şekilde çıktı. Eklemiş olduğum parçanın yan tarafına, diğer tarafına çımasını çekmek için pantolonumu birleştirdiğim için biraz zor olacak tabii ki. Ancak dikişimizin bütünleşmesi açısından, diğer tarafında aynı olması açısından bunu dikmem gerekiyor. Sizler isterseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz. Neden bu işlem böyle şimdi zor oldu? İç yan dikişte spor dikiş olmamış olsaydı, yani çıma dikişi olmamış olsaydı öncelikle orayı sökmüş olacaktım ve bu yan dikişin çımasını da çok rahat bir şekilde çekmiş olacaktım. İç yan dikişte çıma dikişi olduğu için pantolonumun paçasını katlayarak devam edeceğim aşağıya kadar sabırla. Gördüğünüz gibi iç yan dikişte çıma dikişi olduğu için bu dikişi sökmek istemedim. Çünkü kullanılan ip 50 numara. Benim kullandığım ipim 120 numara. Kot gibi kumaşlarda, spor dikişlerde kullanacağınız üstten gelen ipin numarası 50 numara olursa spor dikişleriniz çok daha güzel görünür. Benim 50 numara ipim rengi uymadığı için, daha önceki pantolonun dikilen ipinin rengine uymadığı için mecburen 120 numara ipi kullanmak zorunda kaldım. Sadece burası için de bir tane ip almak istemedim. Bu nedenle ince de olsa, 120 numarada olsa ipim, ben dikmeye devam ediyorum. Sonuç çok güzel olacak. Endişe etmeyin. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Görmeniz açısından biraz daha ışığı açtım. Sizce bu çalışma faydalı oldu mu sizin için? Sizler de kendinize yapmak için cesaretinizi toplayın. Yapamadığınız yerleri yorumlar bölümünden bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımda, başka projelerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.